sonbahar kamplarını açıyoruz. Tabii geleneksel olarak biz sonbahar kamplarını son 3 senedir Kuzuyayla'da açıyoruz. Gene orada gitmeye karar verdik çünkü neden olmasın. Çok güzel bir tatil vardı bu 29 Ekim tatili. Bizim Hüseyin Bey'in şirketi pazartesi günü tam güne bağlayınca böyle 4 günlük bir tatil ortaya çıkıyor. Biz de bu tatili değerlendirelim dedik. Bu arada tatil olmasa da Kuzuyayla'ya gelinir çünkü İstanbul'dan özellikle yakın. Kısa mesafe yani Evet. 1,5-2 saatte gelebiliyorsunuz. Şimdi biz her sene buraya geliyoruz ama burada sürekli olarak bir güncelleme var. Sonunda artık buradaki teleferiği de yaptılar. Bakalım hani içerisi ne oldu, nasıl bitti, ne gitti onları da artık hani videonun içerisinde göstereceğiz. Doğru, bir de biz her geldiğimizde o teleferik inşaatından dolayı Kuzuyayla'da hep böyle bir ses vesaire oluyordu, hatırlarsan o inşaat sesi oluyordu. Şimdi inşaat sesi bitip kalabalık. Bakalım ne olacak. Şimdi de şikayetimiz kalabalık olabilir. Ama tabii insanlar daha kolay ulaşıyor. Bayağı gelişmiş görünüyor içerisi. Bakalım gittiğimiz zaman çekeriz, oraları da koyarız. O zaman siz Kuzuyayla videosu yani gelenekselleşmiş sonbaharı Kuzuyayla videosuna geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız 2 tık tık biz de videoyu Ne yapacağız? bizi mutlu edersin. Ne diyeceğim yani başka ne olacak? Orayı bir toplayamadım. Neyse. Oraya toplanmadı. İyi bir şeyler. İyi bir şeyler. Bu arada her zaman dediğim gibi Kuzuyayla 2 tane yol var. Onun detayını ben şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde yapacağım. Hangi yolu kullanırsanız kullanın. Biraz ilk boşluk bulduğunuz zaman yolun bir giderken de dönerken de yolun bir kenarına çekip bir 5-10 dakika bir mola vermenizi öneririm. Çünkü çok dik bir yol. Giderken sağda, de. dönerken solda gibi. Neyse hadi o zaman videonun daha detaylarına geçelim. Bu yolla ilgili detayların hepsini yukarı çıktıktan sonra konuşuruz. Konuşuruz o zaman. Bu arada teleferik bayağı akıyor. Fıt fıt. Bir gidiyor bir geliyor. Ben geçemedim. Videonun diğer kısmında Tamam. geçemedim. Onları hep anlatacağız. Evet. Hadi Hadi devam görüşürüz. ediyoruz. Yerleştik mi? Gitmiyor fotoğraf. Bir mi? Hadi 2. Hadi 5'te anlaşalım. Evet, Kuzuyayla'ya geldik. Gerçekten oraları sen çeker koyarsın. Adamlar yapmış hani restoranını, tuvaletini, mescit bilmem ne falan. Bütün onların hepsi tamamlanmış. Biz hep inşaat sesini duyuyorduk. Bitmiş halini görmek güzel oldu. Yol çok güzel olmuş. Şöyle güzel olmuş. Zaten Kuzuyayla'ya gelene kadar yol güzeldi ama Kuzuyayla'ya girdikten sonra bu kamp yapılan alana ulaşana kadar yol çok kötüydü yani. O 3 kilometre bir yol herhalde. Kötüydü. Onu da yapmışlar. Çiçek. Güzel olmuş. Evet. 90 lira bir giriş Araç. ücreti olmuş. Evet. Karavan için ekstra bir şey istiyorlar mı bilemedik. Çünkü biz girerken o sırada kimse yoktu. Biz girdik. Ama araç 90, otobüs vesaire gibi bir şey yazmışlar. Karavan için ekstra bir bilgi göremedik sadece. Burası gün içinde yani zaman içinde karavan girişi ya da kamp kurmayı yasak hale gelebilir belki. Hani bu Üzücü olur. Üzücü olur yani olma ihtimali var. Hani bu da cebimizde dursun yani. Bu Kuzuyayla'nın son kampları olabilir çünkü kamp yapılacak alanların da biraz hani kısıtlanmış, kapanmış yani bazı yerler. Evet doğru. Bakalım zamanla göreceğiz. İnşallah kapanmaz ama. Evet. Buradan Kocaeli Belediyesi'ne sesleniyorum. Biz artık biraz odun toplayalım. Evet, hadi bakalım. Hadi. Zaten bugün de hani başka da video gelmiş muhtemelen bugünler. Bu arada şunu da ben söyleyeyim. Burada hala bir şekilde yol çalışmaları falan devam ediyor. Herhalde bazı planlar var. O tarafa doğru yollar olmuş. Bir şeyler oluyor yani. Bazı noktalarda ağaçlar falan kesilmiş. Elektrik teli vesaire bir şeyler geçiyormuş herhalde.
Hani bir kısmı da devam ediyor bu arada. Evet. Daha detayları videonun devamında size göstereceğiz. Hadi bakalım. Bakalım, hava kararmaya başladı. Artık bizim kamera çünkü görüntü vermiyor bu saatten sonra. Dur beni böyle çek. Koş. Instagram pozu ver. Nasıl? Oldu. Hadi o zaman. Alına kilitlenmiş olan küçük çıta. Hiç delikanlılık yapıp da böyle ateşi üfleyerek falan yakmaya gerek yok. Bir tane pürmüz alın arkadaşlar. Bu çünkü hayat kurtarıyor. Bunu 2 sene önce aldım. Hala aynı tüpüyle kullanıyorum. Hiç gerek yok. Öyle kağıt koyayım, üfleyeyim, huf yapayım, puf yapayım. Mis gibi 2 dakikada ateşi hazır hale getiriyoruz. Boşu boşuna nefesimizi tüketip yorulmaya gerek yok. Valla hiç şey yapmayın. Alın bir tane pürmüz. A101'de falan oluyor arada. Ucuza falan denk geliyor. Çat çat çat. Buradan devam. Bize yolla ilgili bir şeyler söylemeyecek misin? Ha, değil mi? Onu hiç anlatmadık biz ya. Evet. Değil mi? Anlat biraz. Videonun da başında şey diyorum. Hani videonun devamında anlatacağım diyorum. Komple unutuyorum anlatmayı. Şimdi İstanbul'dan ya da Ankara'dan fark etmez. Tem üzerinden buraya geldiğinizi varsayalım. Navigasyonu açtığınız zaman size 2 tane rota verecek. Şöyle ben haritada zaten göreceksiniz şu anda da hani sağdaki ve soldaki yol ya da doğudaki batıdaki yol olarak ayırabilirsiniz. Genelde navigasyon sabit olarak bir yolu veriyor. Biz de her seferinde o yolu kullanıyoruz. O yol kısmen birazcık daha kısa ama 1-2 kilometre daha kısa. Ama o yolun en güzel kısmı sakin. Yani orada işletme vesaire falan olmadığı için yokuş çıkarken de inerken de önünüzde insan durmuyor. Diğer tarafta aynı bu şekilde gene birazcık daha uzun ama o yolda bayağı bir işletme olduğu için hani daha kontrollü, özellikle kalabalık zamanda dikkatli gitmek gerekiyor. Ama bizim çıktığımız virajda inanılmaz dik. Yani hani çok hızlı dikleşmeye başlıyor o yol ve ilk başlangıç noktasında birkaç böyle hani ara sokaktan geçiyorsunuz. Öyle bir dezavantajı var. Şunu diyorsanız hafta içi sakin zamanlarda ya da turistik olmayan bir dönemde geliyorsanız diğer yolu kullanın. İnişte özellikle rahat edersiniz ama biz her zaman aynı yolu kullanıyoruz. Çünkü karavanla yokuş aşağı inerken o önümüze bir tane
arkadaşın atlaması hiç hoş olmuyor. Ya bir de orada ATV vesaire bir anda çıkıyorlar gerçekten ve grup halinde oldukları için de böyle tehlikeli anlar yaşanabilir. Gerek yok bence. Ama daha önceki videolarda da anlattım. Bu yolun hangisini kullanırsanız kullanın. Çıkarken belki hani soğuk havada çok ihtiyacınız olmayabilir ama inerken kesin yolun bir noktasında durun. Bir 10 dakika aracın frenlerinde, karavanın frenlerinde sakinleştirin. Fark edemeyebilirsiniz ama yani inanılmaz fren yaparak iniyorsunuz. Yani araçtaki manuele alsanız, otomatik vitesi manuele alsanız ya da manuel vitesle kullansanız dahi karavan sürekli fren yaptığı için inanılmaz ısınıyor frenleri. Hani başınıza bir iş gelmesin, ona dikkat edin. Bu bence bu arada normal araçlar için de geçerli. Biz yanımızdan geçerken böyle balata balata kokan araçlar geçiyor, normal binek araç. Evet yani Dik bayağı ya. her bir seferinde de durup şey bir yapıyoruz. nefes almakta fayda olabilir. Kaldırıyoruz böyle. Bizden Yok mi bizden geliyor? değil, bizden değil. Devam ediyoruz. Kendimizden şüphe ediyoruz bazen. Yani ona gerçekten özellikle dikkat edin. Başınıza iş gelmesin. Çünkü dümdüz devam ederseniz bir yerden sonra frenlerinizi tutmadığını fark edeceksiniz karavanın. Tehlikeli olabilir. Evet. Bu da burayla ilgili en önemli verebileceğim bilgi olur benim. Onun dışında Her yer çok güzel. evet, özellikle bu Ekim ayında hani burası birçok mevsimde güzel de böyle sonbaharda falan da yapraklar vesaire çok keyifli oluyor. Aha düştü. İyi, Yaprak düştü. Hadi o zaman biz biraz yürüyelim. biraz daha gezelim, sonra gidiyoruz. Nasıl? Yılan ya, burada seviyorum ben burayı gerçekten. Güzel. Ağaçların arasına aldım kendime. Gözümü de çıkartayım, çok bir şey yok. Hadi bize şey anlat. Kuzu Yayla'da neler değişti? Bir sene öncesine göre. Kuzu Yayla'da bir teleferik açılmış. Geçen sene Mart, ya neyse onu söylemeyeyim şimdi. Bir dönem açılmış. Hatta başta ücretsizmiş bile. Şu anda ücretli haliyle. Şöyle, öğrenciler gidiş dönüş 100 lira. Yetişkinler 250 lira. Bu 24 saat geçerli bir gidiş ve bir geliş olmak üzere bir bileti kapsıyor. Bu arada Türkiye vatandaşı olmayan ve kimliği olmayan kişilere de 500 lira. Bu da ek bilgi. Suriyelilere duyurulur. Şöyle bir şey söyledi çocuk, onu da ekstradan söyleyeyim. Hani bu 24 saatin mantığı şu. Buraya çok fazla kampa gelen insan oluyor. Atıyorum aşağıdan teleferikten çadırlarını falan alsınlar. Mesela akşam saat 5'te geldin buraya, bindin geldin. Ondan sonra ertesi gün saat 5'e kadar tekrardan dönebilirsin demek oluyor. O 24 saatlik mevzu bu. Hani kamplarını yapsınlar, ondan sonra aynı şekilde teleferikte gitsinler niyeti varmış birazcık. Bence güzel bir mantık. Hani Güzel. pratik de olacak. Buranın araç kalabalığını bayağı bir azaltacak. Evet. Bu arada neler değişmiş onu söyleyelim biraz. Şimdi önceden zaten burada bir tuvalet vardı ama böyle küçük ve bakımsızdı. Çok güzel yeni bir tuvalet, mescit, kafe, restoran tarzı bir yer yapmışlar. Kafe, restoranı şöyle anlatayım. İçeride hem kahvaltı hem böyle sucuk, köfte, patates, tatlı, çay, kahve, bütün bunların hepsini kapsıyor. Böyle basit ama hani olması gereken, doyuracak ya da böyle o tatlı ihtiyacınızı falan karşılayacak şeyler var. Fiyatlar ortalama. Onun dışında başka şey yok. Yine böyle market vesaire yok. O aklınızda olsun. Bizim mesela suyumuz bitti. Su sadece 33'lük su satıyorlar. Böyle içme suyu olarak söylüyorum. Hani onu alabileceğiniz, ekmek alabileceğiniz falan bir yer yok. Yine her zamanki gibi buraya gelmeden önce o ihtiyaçlarınızı temin edip gelmeniz gerekiyor. Bizim suyumuz nasıl bitti ya? Biz nasıl düştük o Tongo'ya? Kalabalıktık biz bu kampta. Birkaç arkadaşımız vardı. Kendi planımızın dışına çıkmış gibi olduk. Neyse bu ama size olmasın işte. Siz böyle tedarikli gelin. Ondan sonra yollar çok güzel olmuş. Şöyle biraz yön değiştiriyorum, açı Bunu söylemiştim galiba ama tekrar söyleyeyim. O ilk girişten sonra bu alana gelene kadar yol böyle 2-3 kilometre bir mesafe var. O bayağı bozuk bir yoldu. Yani tek bozuk yol orasıydı daha doğrusu. Orasını da böyle çok güzel yapmışlar. Giriş araçlar için 90 TL, otobüs vesaire değişiyor. Başka bir bilgi vermem gerekiyor mu acaba? Başka da bir bilgi yok. Hala küçük küçük inşaatlar devam ediyor. Bazı yerlerde elektrik hattı vesaire falan geçireceğim diye. Ya beni çeksene. Ben geçireceğim diye dedim, ben kaldım. Beni al ya. Ben gözükeyim.
Bazı yerlerde elektrik hattı falan geçireceğim diye biraz ormanda kıyım yapılmış. Hala ufak ufak inşaat var. Büyük bir ihtimalle hani konuşulan dedikodu da biraz da ona benzer. Büyük bir ihtimalle alt tarafta girişte bir otopark gibi bir alan vardı. Eski her zaman var olan bir beton alan vardı. Oraya büyük bir ihtimalle Ormanya'daki gibi bir karavan kampına çevirecekler. Ama eğer oraya karavan kampına çevirirlerse burada diğer hiçbir yerde karavan kampı yapmaya izin vermezler. Yani doğanın içine böyle girip uygun bir yere karavanını çekip yapamazsın. O zaman çadır kampına ne yapacaklar? Ormanya'da da O da toprak belli bir bölüme alandan. de şey Hı hı. veriyorlar diye çadır veriyorlar. Büyük bir ihtimalle orası gibi bir şey yapacaklar. Çünkü hani benzer bir düzenleme yapmışlar oraya aslında şu anda gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir düzenli bir yer haline gelmiş. Benim beklediğimden daha az kalabalıktı açıkçası. Yani daha Evet. kalabalık olacağını düşünüyordum ben teleferik ve 29 Ekim tatil münasebetiyle ama olmadı. Bakalım güzelleşmiş. Peki bu olmaması bize birazcık keyif verdi Tabii. açıkçası. Yani çok Bir de- kalabalık değildi. Şey ya, siz biliyorsanız bize niye hiç söylemediniz o kadar video? Bu yolun devamı Kartepe'deki Evet. teleferik tesisine çıkıyormuş ya. Biz de bir yere kadar gidip dönüyorduk. Evet, sen dün çektiysen onları da Koyarım. koyarsın bu arada. Biz o Kuzuyayla Tabiat Parkı sınırından sonrasında çok az bir mesafe gidip geri dönüyorduk. Bu Ormanda sefer takılıyorduk. bayağı baktık yürüyüş yapan çok fazla insan vardı. Hala herkes böyle gidiyor bir yerden dönüyor falan. Devam edince o Kartepe'de Geyik Alanı Geyik Alanı. tepesine varmış olduk bu arada. Bu da size bir bilgi Bilgi. gelince yürüyüş yapabilirsiniz o tarafa doğru. Evet, biz şimdi toparlanma işlemlerimize devam edip Oradan sonra artık gidelim. gidelim. Burası da şöyle bir göstereyim tekrardan. Ve Bitti zannediyorsun değil mi? Bitmedi. Daha tuvalette suyun boşaltılması gerekiyor. Bir 15 dakika daha buradayız. hadi. Hadi benim mesai başla.